Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla popüler olmamakla birlikte yabancı ateist siteler tarafından Kur'an-ı Kerim'de tarihsel bir hata olarak sunulan bir hata iddiası var. İddiaya göre Kur'an-ı Kerim Davut peygamber zamanında yani M.Ö. 10. yüzyıllarda zincirli zırhın var olduğunu iddia ediyormuş. Oysa ki elimizdeki bilimsel bulgulara göre M.Ö. en fazla 3 ile 4. yüzyıllar arasında yani Davut peygamberden aşağı yukarı 700-600 yıl sonrasında zincirli zırhın var olduğu biliniyor. Kur'an-ı Kerim ise Davut peygamberin zamanında zincirli zırhın var olduğunu iddia ederek tarihsel bir hata yapmış diyorlar. Bu videoda bunu ele alacağız. Bakalım gerçekten Kur'an-ı Kerim böyle bir tarihsel hata yapıyor mu? Yoksa bu olay aslında yine bir eksik bilgiden mi ibaret? Yoksa bazılarının kasıtlı olarak çarpıtma yaparak insanların kafasını karıştırma çabasıyla mı alakalı? Bu videoda bunun cevabını vereceğiz. İlk olarak konunun daha iyi anlaşılması için baz alınan ayetlerden bahsedelim kısa bir şekilde. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde Davut peygamberin öyküsünden bahseder. Ve bu ayetlerde Allah Davut peygambere zırh yapması gerektiğinden bahseder. Bu ayetlerde ise zırh için kullanılan kelime sebigat kelimesidir. Ve sebigat kelimesini Allah açıklarken sert kelimesini kullanır. Bu kelimelerin anlamlarına zaten birazdan kapsamlı bir şekilde bakacağız. Ancak bu konuyla alakalı iddia sahibi olan bir ateist site şöyle bir açıklama yazmış bu konuda. Tarihçiler genellikle zincirli zırhın M.Ö. 3. yüzyıllarda var olduğunu iddia ederler. Yani en fazla 4 ile 5. yüzyıllara kadar uzandığından bahsediyor bu makalede ve Kur'an-ı Kerim ise bunun aksine Davut peygamberin zamanında yani M.Ö. 10. yüzyılda zincirli zırhın var olduğunu iddia ediyormuş. Ve bununla alakalı ayette geçen sebigat kelimesini baz alıyorlar. Sebigat kelimesinin ise zincirli zırhla alakalı olduğunu söylüyorlar ve sert kelimesinde, devamlı geçen sert kelimesinde yine zincirli zırhın böyle halkalarını birbirine geçirmekle alakalı olduğunu iddia ediyorlar. Buna destek olarak bir hadisi baz alıyorlar ki baz almış oldukları hadiste bu konuyla alakalı herhangi bir ipucu yok. Ancak delil olarak aldıkları başka bir durum ise İbn Kesir tefsirinde Mücahit ve İbn Abbas'ın bu ayeti açıklarken zincirli zırhla alakalı olduğunu söylediklerini baz alarak bu ayetin aslında gerçekten zincirli zırhtan bahsettiğini iddia ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim tarihsel bir hata yapmıştır diyorlar. Tabi buna ilave olarak kendileri makalenin içerisinde Ley'nin sözlüğünü baz alarak buradaki sebigat kelimesinin aslında zincirli zırhla alakalı olduğunu iddia etmişler. Tabi iddia sahibi arkadaşlar burada temelde şunu da söylemeye çalışıyorlar. Davut peygamber zamanında zırh yapımı yok değil. Zırh zaten var. Ancak zincirli zırhın olmadığını iddia ediyorlar. Yani aslında Kur'an-ı Kerim güya burada zincirli zırhtan bahsederek bir hata yapmıştır diyorlar. Bakalım gerçekten öyle miymiş? İlk olarak şunu belirterek başlayayım. Bu ayette bahsedilen sebigat kelimesiyle kasıt kesinlikle zincirli zırh falan değildir. Ayette zaten zincirli zırhla alakalı olduğuna dair herhangi bir ipucu yoktur. Aksine bu ayette bahsedilen zırhın daha çok pullu zırhla ilişkili olduğu görülüyor. Bunun delillerine birazdan geleceğiz. Ancak ilk olarak bu arkadaşların temel olarak baz aldıkları iddiaları kısa bir çürütelim arkadaşlar. İlk olarak delil aldıkları şey Mücahit gibi, İbn Abbas gibi bir takım müfessirlerin bu ayeti yorumlarken aslında zincirli zırhla ilişkili olarak anlatmalarını baz alıyorlar ki tefsirlerin yorumları Kur'an-ı Kerim için kesin bir kaynak teşkil etmemektedir. Çünkü o dönemki tefsirler içine bulmuş oldukları toplumun bilimi, tarihi neyi anlatıyorsa ayetleri de o doğrultuda yorumlamaya çalışıyorlar ki hata yapma payları zaten var. Hata yapmasalar dahi aralarında 5-10 tane yorumun olduğu bir ortamda siz kalkıp da bir tane yorumu baz alarak bu ayetin anlamı budur, bu da tarihsel bir hatadır derseniz bir mantık hatası yapmış olursunuz ki bu ateist makalesi de zaten böyle bir şey yapıyor. O yüzden tefsirleri baz alarak buradan herhangi bir argüman çıkmaz. Zaten kullanılan kelimenin bahsetmiş olduğum gibi zincirli zırhla hiçbir alakası yok. Kendileri burada Ley'nin sözlüğünü almışlar ki ancak Ley'in modern bir sözlüktür. Ley'inden daha önceki sözlüklere bakalım. Bu kelime gerçekten zincirli zırhla mı alakalıymış yoksa başka bir şeyle mi alakalıymış? Gelin buna birlikte bakalım. Burada adını vermiş olduğum sözlükler milattan sonra 10 ile 15. yüzyıllara uzanan sözlüklerdir. Bakın buradaki sözlükler ne anlamlar vermişler. Ragıb İsfahani, sebigat kelimesini açıklarken bir şeyin tam ve geniş olması anlamındadır demiş. Yani bir nevi Allah aslında sebigat yap derken Davut peygambere eksiksiz ve tam geniş zırhlar yap demiş oluyor. Burada ise zaten zincirli zırha bağlamak için herhangi bir delil çıkmıyor. Başka bir sözlük olan ise İbn Faris bu kelimenin yine bir şeyin tam ve kamil olması anlamındadır der. Yani tabiri caizse işini yapıyorsan işini düzgün yap anlamında Allah Davut peygambere bir emir vermiş oluyor. Yani Allah bir nevi Davut peygambere sen zırh yapıyorsun, zırhı doğru düzgün bir şekilde yap diyor. Yani zincirli zırh yap falan demiyor. Buradaki zırh belki başka bir zırhtır. Belki pullu zırhtır benim bahsettiğim gibi. Bunun zaten birazdan delilini vereceğim ama Davut peygamberin zamanında zaten zırh yapımı biliniyor. Problem burada zincirli zırhın var olduğunu iddia etmesi ki ayette zaten öyle bir şey görünmüyor. Yani ayette zincirli zırhtan falan bahsedilmiyor. Sebigat kelimesinin zincirli zırhla hiçbir alakası yok. Hatta İbn Faris buradaki sebigat kelimesinin kullanımıyla alakalı sözlükten şöyle bir kullanım örnek verir. Esbegallahu aleyhi ni'mehu. Allah onun üzerindeki nimetini
Esbega etti. Daha doğrusu sebega fiilinin if'al formunu kullanarak burada esbega fiilinin aslında genişletmek anlamında olduğunu söylemiş oluyor. Yani bir şeyi büyütmek anlamında olmuş olduğunu söylüyor. Buradan da zaten bu kelimenin aslında bir şeyin geniş olması, tam olması, daha çok olması gibisinden bir anlamda kullanılmış olduğu görülüyor. Yani yine zincirli zırhla herhangi bir alakası yok. Bir başka sözlük olarak ise Ebu Hayyan sözlüğü var. Ebu Hayyan sebigat kelimesini açıklarken demiş ki geniş ve uzun zırh demektir diyor. Zaten bu kadar eski sözlükleri baz aldıktan sonra Lane'in burada yapmış olduğu yorum herhangi bir kriter teşkil etmiyor. Lane modern bir sözlük. Yani bu adını vermiş olduğum sözlüklerden çok çok sonra yazılmış olan bir sözlük. Modern çağda yazılmış olan bir sözlük. Ve Lane burada sebigat kelimesini açıklarken coat of mail diyerek bunun aslında zincirli zırh olduğunu söylüyor. Aslında burada Lane'in bir hata yapmış olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'ın değil, aslında bu anlamı veren Lane'in bir hata yapmış olduğunu görüyoruz. Çünkü ayette zincirli zırhtan falan bahsedilmiyor. İkinci bir konu ise ayetin devamında geçen sert kelimesi. Allah burada diyor ki vakattir fis sert. Sertte ölçülü ol, serde ölçüle, düzenle gibisinden bir ifade kullanıyor. Buradaki sert anlamıyla alakalı yine Lane kendi sözlüğünde bunun coat of mail diyerek yani bunun aslında zincirli zırhla alakalı olduğunu söylediği için yine böyle bir hata iddiası sunuluyor. Oysa ki sert kelimesinin anlamının böyle zincirli zırhla bir alakası yoktur. Sert peş peşe ard arda gelen şeyler için kullanılıyor. Hatta bununla alakalı haram aylarla alakalı peş peşe gelen aylar için sert kelimesi kullanılıyor. Yani sözlükte aslında ardı ardına gelen her şey için sert kelimesi kullanıldığı söyleniyor. Bununla alakalı yine eski sözlüklerden de size kaynak veriyorum. Ragıb İsfahani sert kelimesinin aslında normal zırh dokumak anlamında olduğunu söylüyor. İbn Faris ise birbiri ardınca gelen birden fazla şeyi birbirine bağlamanın sert fiiliyle ifade edilmiş olduğunu söylüyor. Yani bu durumda aslında Allah şunu söylemiş oluyor. Sen zırhı yaparken birbiri ardınca gelen şeyleri ölçüle, düzgün yap demiş oluyor. Ki buradaki tarif de aslında pullu zırha çok uyum sağlıyor. Pullu zırhın yapımına bir bakabilirsiniz. Bu zırhlar ardı ardına dizilir. Yani ayetin söylemiş olduğu gibi serdedilir. Peş peşe dizilir ve birbirlerine bağlanır. Bu şekilde bir zırh oluşturulur. Yani aslında Davut peygamberin burada pullu zırh yapmış olduğu görülüyor. Peki derseniz ki Davut peygamber zamanında pullu zırh var mı derseniz evet. Bununla alakalı size kaynak veriyorum. Pullu zırh M.Ö. 15 ile 20. yüzyıllarda varlığı bilinen bir zırh çeşididir. Pullu zırhın tarihine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Deri veya keten bir zemin üzerine ağaçtan, deriden, altın, gümüş, bakır ve bronz gibi çeşitli malzemelerin yanı sıra demirden de üretilen bu pullu zırhın en eski örnekleri eski Mısırlılarda bulunmaktadır. En eski örneği 2. Amenhotep'te görülmektedir. Bu belirtilen tarihler Davut peygamberden daha eski tarihlerde de bu zırh çeşidinin var olduğunu göstererek ayette tarihsel bir hata olmadığını ispatlar. Daha da ilginci, bir kaynağa göre Davut peygamberin kendisini yenmiş olduğu Golyat'ın yani İsrail ordusuna saldıran Calut'un üzerinde de bu zırhın var olduğu kayıtlara geçmiştir. Demir çağında yaşayan ve pullu zırhın var olduğu bilinen bu çağda Davut peygamberin bu zırhı yapmış olması gayet olasıdır. Dolayısıyla ayetteki anlatım gerek tarihi bulgular gerekse ayetin içindeki ifadelerden ötürü pullu zırhla uyum sağlamaktadır ve herhangi bir tarihsel hata içermemektedir. Yani aslında Davut peygamberin zamanından aşağı yukarı 500 ile 1000 yıl öncesinde pullu zırh zaten yapılıyor. Allah da bir nevi Davut peygambere bu şekilde bir zırh yapması gerektiğinden bahsediyor. Yani gördüğünüz gibi bu ayette herhangi bir tarihsel hata yok. Video bu kadardı. İngilizcem yetse bunu İngilizce çevirdim. Çünkü bu normalde Türkçe kaynaklarda çok da popüler olan bir hata iddiası değil. Ama eminim herhalde yabancı arkadaşlar da bir altyazıyla falan bu videonun cevabını almış olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videonun daha çok kişiye ulaşması amacıyla, bana destek olmak amacıyla videoyu daha çok kişiye paylaşabilirsiniz. Hatta yapabiliyorsanız bu videoyu yabancı ateist sitelerde de paylaşabilirsiniz ki tamamen telif falan istemiyorum. Yani olduğu gibi bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bu arada kitaplık manzarası güzel değil mi? Hani bilirsiniz bazı arkadaşların şöyle bir mantığı vardır. Arkada kitaplık varsa çok zekisin gibisinden bir algı vardır ya. Burada kime gönderme yaptım herhalde anlaşılıyordur. Arkanızda kitaplık olması, 1000 küsür kitap okuyor olmanız sizin söylemiş olduğunuz her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Burada kitaplık manzarasını özellikle bu tarz arkadaşlara gönderme amacıyla koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada yeri gelmişken küçük bir site tanıtımı yapalım. bilimveyaratılışarcı.com sitesine hepiniz davetlisiniz. Pek çok konuda kendisine istifade etmiş olduğum bu sitede hemen hemen her türlü konuyla alakalı, ateistlerin en çok sormuş olduğu konularla alakalı pek çok makalelere rast gelebilirsiniz. Bu sitenin en çok sevmiş olduğum yanı ise klasik cevapların aksine farklı cevaplar üretiyor olması ve kaynakları bizzat teyit edebilecek şekilde veriyor olmasıdır. Şahsen takıntılı bir Müslümanım açıkçası. Birisi bana bir konuyla alakalı bir şey söylediği zaman her zaman için onu birinci elden tasdik ettikten sonra, kaynağından teyit ettikten sonra inanan birisiyim ve bilimveyaratılışarcı.com sitesi ise
bunu sürekli olarak sağlıyor. Ayrıca bu sitenin kendine has bir formu var. Bu forumda Müslümanlar da, ateistler de, farklı inançtan insanlar da kafalarını karıştıran soruları soruyor. Fikir alışverişi yapıyoruz ve güzel bir ortam. Bazen ben de katılıyorum.